Evet, hazır bir köye girmişken bir şeylerin faydalarını anlatmaya devam edelim. Bamya çiçeğinden bahsedeceğim size. Teyze izin verirse şimdi bamyayı çekeceğim. Şurada bir de arkadaşım var benim, bana havlayıp duruyor. Bahçeye girmemden hoşlanmadı. Onunla birlikte bu videoyu yapmaya çalışacağız bakalım. Dostum yeter, bağırma. Müsaade etmiyor. Evet sevgili dostlar, çiçek bir defa muhteşem bir yapıda. Teyzelerden izin aldık ama bahçenin köpeği müsaade etmiyor video çekmemize. Hiç durmadan peşimizde ve havlıyor. Şöyle bir çiçeği gösterelim. Bamya çiçeği bu arkadaşlar. Burada yaşlanmış bir bamya örneği. Henüz bakın çiçek açtıktan sonra kuruyor. Bu formda da bunu üzerinden alıp kurutabilirsiniz. Direkt çiçeği koparmanıza gerek yok. Bu şekilde toplarsanız çok daha hem meyvesinden faydalanırsınız hem çiçeğinden faydalanırsınız. Bu şekilde de toplayıp kurutabilirsiniz. Harika bir çiçek. Halk arasında amber çiçeği, gül hatmi ya da Florida keçi yemiş olarak da adlandırılıyor. Vitamin ve mineral açısından çok zengin, oldukça zengin. Kanın temizlenmesine, vücuttaki kanın temizlenmesine aşırı yardımcı. Vücuttaki çıban ve yaraları iyileştirici özelliklere sahip çayı arkadaşlar. Çayının nasıl yapıldığından da bahsedeceğim en sonunda. Kandaki şekeri dengeler, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini de sağlar. İyi kolesterolü yükseltiyor. Her kolesterol kötü değil arkadaşlar. Yani günümüzde kolesterolün, biraz iyi kolesterolün yüksek olmasına da izin vermeye başladılar artık. Vücudumuz için bu gerekli, biliyorsunuz. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar. Kandaki şekeri dengeler. Bu önemli bir özellik. Doğal insülindir. Hastalıklara karşı koruyucudur. Enfeksiyon, vücutta ve kanda enfeksiyon oluşumunu azaltır. Mide ve bağırsak problemlerini giderir. Kabızlığa iyi gelir. Kabızlık problemi çekenler bamya çiçeğinin çayını içebilirler. C vitamini bulundurur bol miktarda. C vitamini almanızı sağlar. Bu da iyi bir koruyucu. Vücutta bağışıklığı güçlendirici. Şişkinliğe iyi gelir. İdrar söktürücüdür. O yüzden aşırı tüketmiyoruz. Diğer bitki çayları gibi günde bir kupa ve sürekli değil. Yani bu tür çayları içerken belirli oranlarda ara veriyorsunuz. Birkaç hafta tükettikten sonra mutlaka ara verin. Kilo vermeye yardımcı olur deniyor ama bu konuda biraz araştırdım ben. Kanıtlanmış bir şey değil. Sadece bu konuda bilgi var. Öyle diyeyim. Kanı temizler. Nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir kupa kaynamış suya 3-4 adet bamya çiçeğini atıyorsunuz. 3-4 adet ya da 1 tatlı kaşığı. Yani eğer bunu kıyarsanız, küçültürseniz kendisini 1 tatlı kaşığı koyacaksanız, bütün kurutursanız birkaç adet atmanız yeterli. 5 dakika bekletiyorsunuz, süzüp içiyorsunuz. Bal veya limon ile tatlandırabilirsiniz. Dediğim gibi uzun süre tüketmeyin. Kronik rahatsızlığı olanlar mutlaka doktoruna başvursun. Sabit hastalığı olanlar zaten bu tür bitkileri, bu tür gıdaları tüketirken mutlaka doktoruyla konuşsun. Çünkü içeriğindeki maddeler kullandığı ilaçlarla etkileşime geçebilir diyoruz. Bamya henüz açmamış. Bakın. Bu şekilde bunu kurutabilirsiniz. Bu da meyvesi. Bu da artık işlevini tamamlamış çiçeği. Güzel bir bahçe. Bamyaların boylarını görüyorsunuz bu arada. Boyumdan yüksek. Ana vatanı bamyanın Hindistan arkadaşlar. Tabii ülkemizde de artık bol miktarda yetiştiriliyor, tüketiliyor. Başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.